Evet bayanlar baylar, sevgili dostlar, CyberPunk'ın izleyiş videosuna hoş geldiniz. Yeni oynanış videosuna hoş geldiniz. Şurada şöyle bir sıkıntı olmuş. Neden böyle olmuş? Ha, düzeldi. Sesim geliyordur umarım herkese. Bir takılma da yoktur diye düşünüyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 3 dakika kaldı. 3 dakika sonra duyurulacak zaten. Şu an Twitch kanalındayız. Red Project'in. Normalde ilk başta 48 dakikalık bir gameplay yayınlanmıştı. Ben onun tamamını izlemedim. CyberPunk'ı da oynamak istediğim için bunu sizlerle paylaşsam iyi olur diye düşündüm. Bu Night Divire arkadaşlar oyunun ilk bölümü olacak. Yani first episode olarak geçiyor. Bununla ilgili bir tane trailer, bir fragman yayınlayacaklarmış. Onun dışında işte bu ilk bölümle ilgili bir tane gameplay videosu gelecekmiş. Bir de geliştiricilerle ilgili geliştiricilerle beraber bir röportaj gerçekleştirilecekmiş. Hani oyunda ne çıkacak, ne olacak, işte son çıkış tarihi vesaire, bunlarla ilgili mutlaka sorular sorulacaktır diye düşünüyorum. Bakacağız bakalım ne olacak. Şimdi CyberPunk'ın şu anki oyun dünyasında gelmiş geçmiş en iyi oyun olarak nitelendiriliyor. Sadece şu anki görüntüsü açısından. Hani kimse daha oynayamadı, test edemedi. Ama hani görüntü açısından, beklenti açısından öyle olduğu düşünülüyor. Ben normalde bu tarz oyunlara birazcık uzağım. Hikaye tabanlı oyunlara. Çok fazla oynayan bir insan değilim. Ama bu alemden kendimi uzak tutmamak için biliyorsunuz ki son zamanlarda özellikle hikaye tabanlılara tekrardan başladım. Normalde son 12 senem full online oyunlarla geçti. Ama yine arada böyle hikaye tabanlı oynuyorduk ama maksat zevk almak için. Ama genel anlamda online oynayan bir insan olduğumdan dolayı bu tarz oyunları hep kaçırmıştım ama bu saatten sonra kaçırmak istemediğimden dolayı böyle hem etkinlikleri takip edeceğiz hep beraber hem de bu oyunları oynayacağız birlikte. Benim gibi tabi oynayan onlarca, yüzlerce, binlerce insan olacak. Bu kadar insanın arasından biz de oynayıp en azından biz kendi kitlemiz için güzel bir etkinlik yapmış oluruz diye düşünüyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şu an daha yayın başlamadı ama niye bu böyle gözüküyor? Arada bir donma oluyor. Şu 3 dakika 16 saniye donma oluyor. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Büyük ihtimal iki tarafa birden verdiğim içindir. Onu birazdan düzeltirim arkadaşlar. Son 30 saniye kaldı. Bu arada chatte herhangi bir şekilde bakayım şey var mı? Bizim yazılımcı sana nerede bizim yazılımcı? Ya da Deniz'e vereyim. Deniz buradasındır inşallah. Gerçi sen Deniz gidebilirsin. İsmail sana burada moderatörlük veriyorum. Biri küfür ederse banlar mısın? Evet arkadaşlar hazırsak CyberPunk Night Divire'ın ilk trailer'ı başlıyor arkadaşlar. Biraz ses vereyim. Night Divire. Hello and welcome to this, the very first episode of Night City Wire, a brand new series from us at CD Projekt Red where we'll be talking about all things Cyberpunk 2077. For today's episode, we'll be starting with a brand new trailer. One of our developers will be joining us to help unpack everything you're going to see. We'll have some news, an announcement about a secret collaboration. We'll be taking a look at some brain dance gameplay and welcoming back our developers just to have a chat about everything you're going to see. Benim söylediklerimi söylüyor. One more thing. Media all over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077, and when this episode finishes, you'll be able to go and check out exactly what they thought. So, let's get started.
Hadi başlıyoruz. Yeni nesil fragman. Yeni fragman. Fragmanı izledikten sonra bir şeyler sorabilirsiniz. Bakalım hakkımızda neler oluşacak. I love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. City like any other, just bigger. No, mano, not just any other city. Legends are born here. The major leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bull. Even then, you go out with a bang, right? You know, you can make heaps more eddies as a motivational speaker. Yo, Mr. V, a pleasure. So what's the gig, Dex? You meant to come out in one piece? How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Jobs to grab it. Guessing it belongs to a court. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker? High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies, not a one. Sounds simple enough. Need lead, assholes! Is it gonna be dangerous? Don't you worry, mi amor. We're bulletproof. Get your ass moving now! What the fuck just happened in there? Can't stop digging Night City. Fucking major leagues. Happy now, Jackie? Yep, that's fucking high! Time to bail! Oh my god, we're so fucked. İlginç. Trailer ilginç başladı. Can't risk it, V. And you, who are you? Ohoho! Keanu Reeves. Kasım 19'da arkadaşlar. So the trailer contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. So Pavel, why don't you try and help us unpack everything that we just saw? Oh yeah, I mean, absolutely, I can try. So, what you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome stuff is only happening in the first few quests. What the trailer shows you is really our stage, the Night City. You know, this gigantic city. Fragmanımız bize gösteriyor hani konunun oyunun nerede geçtiğini. Genelde bir gece şehrinden bahsediyor. Jackie bizim arkadaşımız. Sürekli onunla takılacağız gibi görünüyor. Sesini biraz kısayım istiyorsanız, beni duyamıyorsunuz şöyle. Jackie introduces you to fixer Dexter Deshawn. He's a very important person in a social ladder of CyberPunk. He is able to provide the player with various jobs and contracts. Jackie buranın NPC'si gibi bize iş verecek, bizi bu şehirde ayakta durmamızı sağlayacak bir dostumuz, bir arkadaşımız. Tabii ki daha fazlasını görebilmek için oyunu oynamanız lazım. So let's start with talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes of them in this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them? Oh yes, so the Mox is one of the gangs that player is going to interact with throughout the game. The Mox is the gang that has been formed in 2076 after death of Elizabeth Borden. She was called Lizzie. Now, she was an owner of a brothel and former sex worker, and she was protecting working guys. Oyun gerçekten gelecekte. Zaten Night City Wire adı üstünde ilk bölüm gece şehrinde geçen, tabii kötü üne sahip. Bu arada donmuş, kimse söylemiyor. So earlier on you did mention a 7th district, a place called the Badlands. Now we saw a few shots of this in the trailer, but I'd love for you to give us a bit. Şu donmayı bir saniye çözeyim mi hemen? Bir saniye çözeceğim hemen. Bir dakika. Tamam. Bir daha donmayacak. Kusura bakmayın. Çünkü iki tarafta birden de açık olduğu için öyle oldu. Çok önemli bir şey yoktu yani orada.
And as a player, you'll be able to traverse and access different type of open world content that has been prepared specifically for you to get that awesome feel of the bad. Bu arada oyunda birçok farklı şeyi biz karar vereceğiz herhalde. Yine interaktif bir oyun olacak. This looked like something else. So please tell the people at home, who is this giant metal monster? Okay, so that big dude, that was Adam Smasher. He has been introduced in pen and paper. Bu bizim düşmanımız büyük ihtimal. 2020 by our senpai Mike Pondsmith. Adam Smasher is a fully converted cyborg. He is Tamamıyla cyborg'a evrilmiş biri. Daha doğrusu biri demeyeyim, artık robot olmuş bu. He had to find his own space in Night City, but to find out you have to play the game. Her zaman böyle açık ipucu bırakıyor. Yani şimdi burada söyleyemem. Oyunu oynayın, göreceksiniz diyor. Spoiler vermemek için. But I'd really like for you to give the people at home some more information about what Ripper Docs are and how they'll be interacting with them when they play CyberPunk. So Ripper Docs in our game, they are surgeons. They are like a specific type of a job in the social ladder of CyberPunk. They are accustomed and specialized in replacing limbs to the metal ones. They can basically update your body, enhance your body, change you into this walking war machine. And as a player, you are going to meet şöyle vücudunuzu savaş makinesine çevirecek gibi değiştirebiliyorsunuz. Bir şeyler ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Baksana. Adı üstünde, yani cyber dünyasında yaşıyorsunuz. 240 TL çıkacak arkadaşlar. Hiç mi insan araştırmaz? 240 TL oyun. Evet, yeni bir şey paylaşacaklar şimdi. You'll be able to play it on Xbox Series X when the console launches. And just in case you missed it, it will be the same for PlayStation players as well. If you pick up CyberPunk 2077 on Xbox'ın yeni konsolunda ve PlayStation'da oynayabileceksiniz. Tabii ki PC'de de oynuyorsunuz. PlayStation 5'te, hani PlayStation 4'te sahipseniz PlayStation 5'te otomatik güncellemesi gelecek zaten. Something that we've been working on in secret for a while. We are very excited to announce our partnership with Studio Trigger and Netflix. Trigger Studio ve Netflix'le beraber partnerlik almışlar. Anime set in the CyberPunk universe, which we've been working on for some time now. Edge Runners is due to launch in 2022, but for some more information, let's go to the team in Tokyo. Of, şarkının güzelliğine bakar mısın? Hi, my name is Saya Elder. I am the Japan-based producer for CyberPunk Edge Runners. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the CyberPunk universe. İşte bu adamlar, bu bayanlar işte işi yapıyor. Nerds, and wherever there are nerds, there's going to be anime fans. So it was always a dream for us to make. La yine mi dondu, Allah belasını vermesin. Bu niye donuyor böyle? En iyisi ben şöyle yapayım. Donmaz, bekleyin. Bekleyin, kıpraşmayın. Set in the same universe. The stage is still Night City, but everything else is totally new. New characters, new story. I do like to think that it's going to be pencere yakalamada problem var büyük ihtimal, o yüzden arkadaşlar. Kusura bakmayın. Come and check CyberPunk game and also the CyberPunk genre as a whole. Right now we're in Nakano, which is one of the biggest anime makers of the world. I'm going to take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team. Trigger'da çalışan partnerlerle alakalı konuşuluyor şu anda. Çok önemli değil. Trigger'ın CEO'suymuş bu adam. Bu da yönetmeniymiş, yöneticisiymiş. CyberPunk için anime yapıyorlarmış arkadaşlar bunlar. O da 2022'de çıkacakmış. CyberPunk onlar çocukken çıkmış bir türmüş. O da diyor ki biz bu yaşa geldikten sonra, bu kadar yıldan sonra bu tarz
Bu tarz bir anime yapmaktan gurur duyuyoruz vesaire. Netflix'e çıkacak zaten. Trigger CyberPunk'ın animesini yapacak. CyberPunk Edge Runners diye çıkacak o da. Bundan bahsediyor. O da 2022'de çıkacakmış. Anime severler için de duyurulur diyor. İzlenir, yani denemek lazım. Braindance is essentially a recording of somebody else's experience. It allows you to relive their sense of sight, smell, touch, and even hearing, all thanks to a special device. After the gameplay, I will be welcoming back Pavel Sasko. Şimdi oyun içerisinden birinci bölümle ilgili bir oynanış videosu gelecek karşımıza. Who will be helping to answer your questions and give you some explanation on how you'll be interacting with Braindance when you play CyberPunk 2077. So, let's take a look. Haydi bakalım. Bu oyunun ilk bölümünden görüntüler arkadaşlar. İzleyelim, buralarda susuyorum. Yalnız grafikler yakıyor, biliyor musunuz? Down, everybody, on the ground. I want to see you kissing the flooring. Money, now, or I will fucking drop you. I swear to God. Well, yeah, hey, now, before I blow your. Bakın şu üstte duyma, hissetme şeyleri var. Yani 5 duyu organınızı bile kullanabileceksiniz bu oyunda arkadaşlar. Dokunma, hissetme, duyma, koklama. Her şey olacak bu oyunda. Slow deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. Bu arada oyunda seçim de yapabildiğimiz için oyunun birden fazla yine sonu olacaktır veya gidişatı olacaktır diye düşünüyorum. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. İlginç. I'll sever the link to the BD roller's sensory array. You'll be able to look around freely. Whole scene's yours. Full cam control in analysis mode, so move around, zoom in and out, whatever else you come up with. Think of it as your own little sandbox. So analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Plan simple. Do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell the BD to those psycho freaks. Çok ilginç bir şey oluyor şu anda. Anlamaya çalışıyorum. Oyunda acaba Detroit'teki gibi oyunu ileri veya geri sarabilecek miyiz? Herhalde öyle bir şey. İleri veya geri sarabiliyoruz. You can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. En başa da alabilirsin mesela. De bu olayı nasıl yapıyoruz? Buraya nasıl geldik? Anlayamadım pek. Aynı Detroit'teki sistem gibi, aynen. Etrafta bir şeyleri analiz edebilirsin, bakabilirsin, araştırabilirsin vesaire. Bu edit mod gibi bir şey olsa gerek. Chat yaz, şu konuları değiştirmezseniz hepinizi banlarım. Sakin olun. Analiz modda arka plan gürültüsünü falan bile çıkartabiliyorsun. Sadece nereye fokuslanmak istiyorsan oraya fokuslanabiliyorsun. Bu oyunun ilk bölümünden oynanış videosu arkadaşlar. Yani büyük ihtimal biz de buna benzer bir şey oynayacağız. Everybody,
içeriye girmeden önceki konuşmaları. Seriously, like what's happening right next to me. It's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements in the background. Then an editor tweaks them, makes them pop. Keep playing with the sound, explore it a bit. We'll move on when you get bored. What I see you kissing the flooring! Money! Sometimes you can analyze extra layers in the raw. Stuff the rollers cyber. Şimdi bu editi yapmamız bizim ne işimize yarayacak? Bu çok önemli. Oyunda bunu nasıl kullanacağız onu bilmemiz gerekiyor. Meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Hella nice. Scanning works on peeps too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Alright, next thing. Scroll forward to the part where our artist gets a lead injection. Or I will fucking drop you, I swear to God! Well, now, fucking head off! En son burada bir şey oluyordu. See that? Aa, They shot o. him and he never saw it coming. Nereden vurulduğunu görebiliyorsun. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision. Then scan it. Yok artık. Böyle bir teknolojiyi oyunda nasıl aklınıza getirdiniz? Şimdi orada karanlık olduğu için orayı göremiyorsun. Dolayısıyla başka bir yeri analiz edip oradan iz düşümü gösterip adam bulmaya çalışıyorsun. Ki sana düzenlenen suikastleri veya oyun içerisinde bununla ilgili şeyleri de görebilmiş oluyoruz. Çok ilginç bir oyun olacak. Ben zor bir oyun olacağını düşünüyorum açıkçası. Bakacağız. Bayağı da bir uzun oyuna benziyor. Yeah, it's impressive, right? It's too bad most of the BDs we do here are only good for flogging the log. So braindance is a pretty big part of the cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. First is the lore. So how this actually fits into the universe, and then there's the gameplay side, so how players will be interacting with it. So Patrick, could you tell us more about the lore of braindance? I would love to. So in the world of Cyberpunk 2077, braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed as a way of recording a person's experiences and then playing them back for someone else, so that they could relive them as though it was happening to them. It was originally used for things like therapy and prisoner rehabilitation, but by 2077 it's become this global media industry, including things like movies, mass entertainment, things like that, video games, some interactive things, and of course adult fare as well. Now in our game we deal a lot with zaten artı 18 bir oyun olacak %99. And there are different types of those. Yani birçoğumuz için zaten uygun bir oyun değil. Was a flatliner. Now that's where the person recording it actually dies during the recording. And it's popular with sort of an illicit kind of a thrill, but a mercenary can also use them for various things, and you'll see that in the game, of course. Bu genelde daha demin kullandığınız kayıt sistemi genelde öldüğünüz zaman kullanılıyor ama bunu oyunda nasıl kullanacağız? Bir de belli başlı şeylerde kullanılıyormuş. Onları da oyunda göreceksiniz diyor. As a player, you will be able to run the braindance in the editor mode and see different clues that have been registered on the peripheral of given actor. Now, as a player, you can slide on the timeline of the recording, back and forth, trying to uncover different clues. And that clues are actually telling a story in the game. So, as a player, you will run kayıt sistemini kullanarak belli farklı açılardan farklı ipuçları elde edip oyunun hikayesinin gidişatını anlamaya çalışacakmışız. Bayağı zor olacak gibi. So, as Pavel was saying, we use braindance as a storytelling tool. It's not a collectible. It's not something where you're going to go in and you're going to play it and you're going to be like, I've seen this before. What we use braindance for is to give you a keyhole into the life of the residents of Night City. And we can explore things like childhood trauma, religion, various philosophical ideas in a way that you might not otherwise experience in a story about a mercenary on the tough streets. So we've tried to talk about some of the aspects that we think the community will find really exciting, but you know, while you're both here, I'd love to know, what is it about Cyberpunk that you guys are really excited for? Patrick, why don't you start?
So one of the things that I'm most excited about Cyberpunk'la ilgili heyecan verici olan şey ne sizler için? Hani topluluğun düşünceleri farklı olabilir. Designer da diyor ki, görev dizayn yapan şu sağdaki kel adam, beni en çok heyecan veren şeyler birbirine bağlı olan karakterler. Her bir karakterin belli bir bölgede belli bir görevi olacak. İşte bu karakterler arasındaki bağlantılar beni heyecanlandıran şey. And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, in sort of how they operate in the world. And we come up with that for all of our characters. Now you look at someone like Victor Vector, and you're going to see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up with that stuff even if we don't use it in the game because it helps inform us as to who these characters are. And for me, I would not be myself if I would not say that I'm the most excited about our quests. Like with our Witcher 3 team, with Soldaki adam için de en çok heyecan verici şey oyunun verdiği görevlermiş. Ben de görevleri çok severim açıkçası. All that experience to put them into the quest that we have made. And you will not find really a filler in this game. Like everything has a meaning. Like we put so much yaptığınız her şeyin bu oyunda bir anlamı olacak ve çok fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Talking about emotions, like touching the player in a really, like a real way. Oyunda şimdi 5 diyor organınızı kullanacağınız için hani adamlar sizi oyunu hapsetmeye çalışıyor gibi düşünün. Hani bu oyun içerisinde kendinizi kaybedeceksiniz arkadaşlar. Yani gelmiş geçmiş dünyanın en iyi oyunu olarak gösteriliyor şu anda. Beklenti açısından. Sadece beklenti açısından. Tabii çıktığı zaman göreceğiz. Ne kadar beğenilecek. So I started this notebook actually when we were really starting CyberPunk. At the very beginning, I wrote like a first note, and it says pretty much something along the lines of. Yalnız şu görevlerin listesine bakar mısınız? And then you know I kept on basically noting things that we've been working on. Yok artık. For like next years. I remember once. Bu arada kaç sene oldu? 8 sene mi 10 sene mi? Bayağıdır geliştirmeye çalışıyorlar oyunu. Take a look at my notebook. I was like, what for actually? And they took some pictures, and they told me. Yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for notes of a psychopathic killer. Yeah, well, you may find maybe some of my notes in the game. Pavel and Patrick, thank you so much for joining me. I'm pretty lucky because I have read some of the stories that you and the team have written for Braindance, and I'm pretty excited for people to discover them. But before we do finish today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Earlier in this episode, son bir şey hakkında konuşuyoruz bakalım. have been getting hands-on with the opening of CyberPunk 2077, and they should be posting their impressions right about now. And if you missed anything from today's episode, don't worry, we'll be uploading everything to our channels very soon. Herhangi bir şey kaçırırsanız sonra tekrardan izleyebilirsiniz YouTube kanalından vesaire diyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Birkaç hafta sonra ikinci bölümle karşınızda olacağız diyor. CyberPunk'ı PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia'da Kasım 19'da oynayabiliyor olacağız arkadaşlar. Ve burada bitirmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar, geldiğiniz için. Burada da ben de canlı yayını kapatıyorum. Yorumlarda sadece CyberPunk'la ilgili konuşabilirsiniz. CyberPunk'la ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de bu oyun alemini, hikaye tabanlı oyunlar alemini öğrenmeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili bilgiler edinmeye çalışıyorum ki bu oyunlar çıkıp oynandığı zaman biz de arkadaşlar sıkıntı olmadan oynayıp anlayabilelim diye. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.